Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aşkın ve seksin beyni etkileri. Beyin için seks aslında çok yararlı bir eylem mi? Evet, çalışmalar bunu gösteriyor ama aşk kesinlikle zararlı. Özellikle tutkulu aşklar beynin yapısını bozuyor. Şimdi düzenli bir cinsel ilişki, düzenli bir partner, huzurlu bir ilişki ise beynimizi besler. Şimdi eğer ki sen gözüm ondan başkasını görmüyor, işte aklım fikrim onda, işte bunu biz biraz tedavi şart diyebiliriz. Bu şekilde başlayayım ben. Çünkü eğer bir yerde fanatiklik varsa orada psikopatoloji vardır. Aşk beyni nasıl etkiler? Şunu unutmayalım. Cinsellik, seks bizim genel sağlığımız için, fizyolojimiz için bir ihtiyaç, bir gereklilik. Düzenli bir cinsel yaşamda hem kadına hem erkeğe hem dürtülerini tatmin etme, hem ruhsal, duygusal tamamlanma imkanı verdiği için iyi gelir. Strese iyi gelir, sinirliliğe iyi gelir, huzursuzluktan korur ve zihni de canlı ve diri tutar. Cinselliğin tam da merkezi aslında hem kadınlarda hem de erkeklerde ve bunların hormonlarının salgılandığı, yönetildiği yerde aslında bizim beynimiz. Bizim bu halimizin bozulması da, yani merkezimizin bozulması da cinselliğimizi etkiliyor. Bu araştırmalar ne göstermiş? Düzenli cinsel ilişki beyin kanlanmasını arttırıyor. Beyine giden kan damarı oluşumunu destekliyor. Zinde tutuyor. Hatta uzun yaşamaya bile katkısı var. Böyle çalışmalar var. Ama cinselliği diğer taraftan dengeli yaşamayan, düzensiz yaşayan, işte sinirli, gergin, huzursuzluk ister istemez hayatında kaçınılmaz oluyor. Artık sinirliliğe bağlı mı cinsel yaşamları düzensiz, yoksa cinsel yaşamları düzensiz olduğu için mi huzursuz, sinirli? Aslında bu da bir kısır döngü diyebiliriz. Ve aşk dediğimiz olgu bizim beynimizde feniletilamin denilen bir maddenin salgılanmasına neden oluyor. Bu da karşıdaki partnere karşı bir beğeni oluşmasına, onunla böyle birlikte olma, yanından ayrılamama, sürekli onu düşünme, sürekli onu hayal etme, böyle bir yoğunluk hissine neden oluyor. Ve hepsi de beynimizin aslında gücünü olumsuz etkiliyor. Aşık olduğunda hepimiz için de bu böyledir. Mantığımız işe yaramıyor. Yani mantık devre dışı kalıyor. Aşk bir hastalık, bir tür takıntı hastalığı. Mantık çerçevesinden yaşanırsa aşk insanı mutlu ediyor, huzurlu ediyor, heyecan veriyor, beyni zinde tutuyor. Ama patolojik aşk dediğimiz durum olduğunda beyin için zararlı olabiliyor. Eğer karşılıklıysa bir de bu aşk, duygular karşılıklı yaşanıyorsa tabii ki daha da beyne iyi geliyor. Duygular tek taraflı olabiliyor. Kadın ya da erkek platonik yaşayabiliyor. Kadın ya da erkeğin karakterine bağlı olarak o sevgiye ulaşmak takıntı haline dönüşebiliyor. İşte o zaman o karşı cins sürekli düşünülür. Hiç aklınızdan çıkartılmaz. Hayatınızın odağı haline gelir. Yiyemez, içemez, başka bir şey yapamaz hale gelirsiniz. Kara sevda da denilir buna. O sevgiliye kavuşamamanın verdiği gerginlik ya da üzüntü, hüzün, o derin yas yapısı kişinin ruh sağlığını, yapısını bozuyor. İşte bu insanlar kendisini toplumdan soyutlayabiliyor, uykusuzluk yaşayabiliyor, her şeyi boş verebiliyor, işi, gücü. Hatta bazen de tam tersi, o boş vermişliğin dışında aşırı sinirli olabiliyor. Kendine güvenini kaybedebiliyor gibi istenmeyen durumlara işte bu takıntı, aşk hastalığı yol açıyor. Bu hasta ruhun tek amacı da ne oluyor? Ne pahasına olursa olsun. Yani diyorlar ya benimsin ya toprağın, işte o patolojik boyuta geliyor. Karşı cinsle benzer duyguları yaşama isteği. Kişi mantıksız olduğunu bilse de bu duygularına yön veremiyor. Birlikte olmanın imkansız olduğu durumlar var ama buna rağmen kendine söz geçiremiyor. İlk defa gördüğü, bazen hiçbir zaman bir daha görmeyeceği ya da sosyal açıdan asla birlikte olamayacağı birine de kişi aşık olabiliyor. Hep onu düşünüyor. Örnek verebilirsek bu mesela öğrencinin öğretmenine aşık olması gibi, bir stara aşık olmak gibi. Duygu tek taraflıysa, bunu kabullenemiyorsa işte o zaman o takıntı insanın beynine, ruhuna, genel yaşantısında kesinlikle zarar veriyor. Kim kendine böyle duygusal olarak eziyet vermek ister ki? İşte aşkta salgılanan hormonlar insanı bu hale getirir. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu hormonların da bir süresi var. Aşkın ömrü 3 gün, 3 ay,
3 yıl demişler. İşte bu hormonlar bir süre sonra etkisini yitirir. Aslında aşk ile aşk takıntısı da aynı şey değildir. Kısacası aşkta mantık çerçevesinde önlenemeyen, işte az önce bahsettiğim şu belirtiler varsa işte o aşk takıntıya dönüşmüş demektir. Ve bu durum aşkın kutsallığında yok. İşte o noktada tedavi kaçınılmazdır. Aşkta tedavi ne? Takıntı ne? Obsesif kompulsif zorlantı hastalığı var ya, OKB. İşte onun gibi bir psikiyatristten ya da psikologdan destek alabilirsiniz. Sizin sinirlilik, gerginlik, hayata boş vermişlik, kendi güveninizi kaybetmenize neden olacak o patolojik sevgi ve aşk sizin hayatınızın aslında dönüm noktalarından biri olabilir. Bu durumu kabullenip unutabilirsiniz ve unutmayın, bunun acısı illaki bir süre sonra dönecektir. Ya da kutsallaşacak, hani şu tarihte bazı örnekleri var ya, Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem, Ferhat'la Şirin gibi, o birbirine ulaşamamanın getirdiği hüzün ve özlemle kutsal boyuta taşınan aşklar daha sonra ilahi aşk olurlar. Belki de böyle bir durum olacak ama oradan alacağınız o enerjiyle takıntı boyutuna getirdiğiniz, bir daha asla birlikte olamayacağınız kişiye duyduğunuz o özlemle yaratıcı enerjinizi uyandırabilir. Belki bir kitabın yazılmasına vesile olabilir. Belki yaratıcı bir eserin ortaya çıkmasına vesile olabilirsiniz. Ama asla unutmayın ki karşı tarafa saygı duyulmayan ve takıntı boyutunda yaşanan aşklar hem size hem karşıdaki kişiye zarar verebilir. Dilerim ki karşılıklı tencere kapak uyumunun olduğu, ruhsal ve duygusal bütünleşmenin yaşandığı, birbirine karşı sınırların korunduğu, birlikte uçabileceğiniz hayat yoldaşları bulur ve aşkınızı bu düzlemde oturtursunuz diyorum. Böyle olduğu zaman işte o zaman hayat gerçekten sevmeye ve sevilmeye değer oluyor. Aşık olduğumuz zaman beynimize yaptığımız etkilerin ne derece zararlı olabileceğini bilseydiniz karşılıklı aşkı, tamamlayıcı aşkı arardınız. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.